कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठे भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So, Hare Krishna to all devotees. Hare Krishna. Please accept my humble obeisance. And all glories to Sri Srila Prabhupada and all Gurujans from where we are learning Vedic knowledge. Lütfen alçak gönüllü hürmetlerimi kabul edin. Tüm yücelikler Srila Prabhupāda'ya ve tüm yücelikler bu bilgiyi aldığımız gurularımıza. So today we will be discussing about the 646 verse in chapter 646 verse of Gita. Bugün biz Bhagavad-gītā'nın 6. bölümünden 46. kıtayı okuyor olacağız. And summary in this verse, Krishna is giving a clear-cut instruction to Arjuna that, "Oh Arjuna, you should become a yogi." Ve burada kısaca özetlersek buradaki ana nokta Krishna Arjuna'ya diyor ki Arjuna sen yogi olmalısın. So now let us read this and I will sing this verse and then repeat after me. Ben bu kıtayı söyleyeceğim, siz de arkamdan tekrar edebilirsiniz. Tapasvibhyo dhiko yogī, Tapasvibhyo dhiko yogī, jñānibhyo api mato dhikaḥ, yogī mato dhikaḥ, karmibhyaś cādhiko yogī, dhiko yogī, tasmād yogī bhavārjuna, tapasvibhyo dhiko yogī, jñānibhyo api mato dhikaḥ, karmibhyaś cādhiko yogī, tasmād yogī bhavārjuna, tapasvibhyo dhiko yogī, jñānibhyo api mato dhikaḥ, karmibhyaś cādhiko yogī, tasmād yogī bhavārjuna, tapasvibhyo dhiko yogī, jñānibhyo api mato dhikaḥ, karmibhyaś cādhiko yogī, tasmād yogī bhavārjuna. So, whoever wants to read. Tapasvibhyo dhiko yogī, Tapasvibhyo dhiko yogī, jñānibhyo api mato dhikaḥ, jñānibhyo api mato dhikaḥ, karmibhyaś dhiko yogī, karmibhyaś cādhiko yogī, tasmād yogī bhavārjuna. Tapasvibhyo dhiko yogī, jñānibhyo api mato dhikaḥ, karmibhyaś dhiko yogī, tasmād yogī bhavārjuna. Anyone else? Krishna
tapasvibhyo dhiko yogi. Tapasvibhyo dhiko yogi. Jñānibhyo mato dhikaḥ. Jñānibhyo mato daha. Karmibhyaś cādhiko yogi. Karmibhyaś yogi. Tasmād yogi bhavārjuna. Tasmād yogi bhavārjuna. Okay, so anyone else? Başka var mı okumak isteyen? Okay, so we can start the translation word by word. Then we will Kelime understand kelime, the purport of by Srila Prabhupada. kelime kelime çeviriye bakacağız. Sonra da çeviriye bakacağız. Srila Prabhupāda'nın açıklaması. Tapasvibhyo, Tapasvibhyo. then the aesthetics, And ascetics, Ascetics. Münzeviden. Münzeviden. dhikaḥ, Dhiko. greater, Greater. Büyük. Büyük. yogi, Yogi. the yogi. The Yogi. We can understand Yogi. yogi or bhakta or meditators. Many people calling different names. So yogi is yogi. Yogi. Jñānibhyo, Jñānibhyo. then the wise. Then the wise. Akıllıdan. Akıllıdan. Api, Api. also. Also. Da. Mata, Mata. considered. Considered. Kabul edilir. Kabul edilir. Dhikaḥ, Dhiko. greater. Greater. Büyük. Karmibhyaś, Karmibhyaś. then the fruity workers. Then the fruity workers. Meyvesel işçilerden. Meyvesel işçilerden. Cha, Also. Also. Da. daha. Dhikaḥ, Dhiko. greater. Greater. Yogi, Büyük. Büyük. yogi, Yogi. the yogi. 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 Tasmād, Tasmād. therefore. Therefore. Öyleyse. Öyleyse. Yogi, Yogi. a transcendentalist. A transcendentalist. Aşkın kişi. Aşkın kişi. Bhava, Bhava. just become. Just become. Sadece olur. Sadece olur. Arjuna, Arjuna. O Arjuna. O Arjuna. Ey Arjuna. Ey Arjuna. So the translation of this verse is like a yogi is greater than ascetic, greater than the empiricist, and greater than the fruity worker. Therefore, O Arjuna, in all circumstances, be a yogi. Srila Prabhupāda'nın çevirisi. Bir yogi, münzevilerden, deneylerle bilgi edinenlerden ve meyvesel çalışmalar yapanlardan büyüktür. Onun için ey Arjuna, her koşulda bir yogi olarak kal. So I will read entire purport, Yes. then you can translate, I think. So here, Srila Prabhupada is explaining this, the meaning of this verse. When we speak of yoga, we refer to linking our consciousness with the supreme absolute truth. Such a process is named differently by various practitioners in terms of the particular method adopted. When the linking process is predominantly in fruitive activity, it is called karma-yogi. When it is predominantly empirical, it is called jnana yoga. And when it is predominantly in a devotional relationship with the Supreme Lord, it is called bhakti yoga. Bhakti yoga or Krishna consciousness is the ultimate perfection of all yogas. As will be explained in the next verse, the Lord has confirmed herein the superiority of yoga, but he has not mentioned that it is better than bhakti yoga. Bhakti yoga is full spiritual knowledge and therefore nothing can excel it. Asceticism without self-knowledge is imperfect. Empiric knowledge without surrender to the Supreme Lord is also imperfect. And fruity work without Krishna consciousness is a waste of time. Therefore, the most highly praised form of yoga performance mentioned here is Bhakti Yoga. And this is still more clearly explained in the next verse. Srila Prabhupāda'nın açıklaması. Yogadan bahsettiğimiz zaman şuurumuz ile yüce mutlak hakikat arasında bir bağ kurmaktan bahsetmiş oluruz.
Bu yöntem çeşitli uygulamacıların kullandığı farklı yöntemlere göre değişik isimlerle anılır. Tanrı ile olan bu bağlantı kurma yönteminde bilgi eğer deneye dayanıyor ise buna jnana yoga denir. Ve eğer bu ilişkide adanmışlık hali hakimse buna bhakti yoga denir. Bhakti yoga yani Krishna bilinci gelecek maddede izah edileceği gibi bütün yogalarda ulaşılacak en yüce mükemmelliktir. Tanrı burada yoginin üstünlüğünü tescil etmekte fakat Bhakti yogadan üstün olduğunu söylememektedir. Bhakti yoga tam olan manevi bilgidir ve bundan dolayı hiçbir şey ondan üstün değildir. Benlik bilgisinden yoksun olan münzevilik mükemmellikten uzaktır. Tanrı'ya teslim olmaksızın sahip olunan deneysel bilgi de mükemmellikten uzaktır. Ve Krishna bilincinden yoksun olarak yapılan meyvesel çalışmada boşa zaman harcamaktan başka bir şey değildir. Bundan dolayı burada bahsedilen ve en büyük övgüye layık görülen yoga Bhakti yogadır ve bu konu gelecek maddede daha açık bir şekilde izah edilecektir. Okay, so first of all, I am very thankful to all of you to provide me this opportunity and chance to speak about the preachings of Lord Krishna. Yani hepinize ilk önce bana bu fırsatı verdiğiniz için yani Rab Krishna'nın bu öğretilerini konuşma konusunda bana bir fırsat verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. As I mentioned a while ago that this is the first time I am speaking about Gita and the preaching of Lord Krishna in such a forum, so I in advance request all of you to forgive for any kind of mistake if I have committed during Yani this. size daha önce söylediğim gibi ben daha önce böyle bir ortamda Gita hakkında konuşmadım. İlk defa konuşuyorum ve bu yüzden de öncelikle sizden yapacağım herhangi bir hata olursa lütfen affetmenizi diliyorum. So overall I understood one thing that I have very good blessing of Lord Krishna on me. Yani bir anladığım bir şey var. Rab Krishna'nın takdisleri benim üzerimde. This is how what happened just 2.5 years back. We met all wonderful devotees in Yildiz Park. Yani bundan 2,5 yıl önce bu harika adananlarla Yıldız Parkı'nda tanıştık. And since then Krishna is continuously pulling me upward and he bring me here to speak about this. Ve Krishna yani bu zamandan beri beni çekiyor ve bunun hakkında konuşmaya zorladı. Yes, the first time we met in Yildiz Park, I was like a garbage, and today I am sitting here in front of you. Yani So ben all his Yıldız blessings. Parkı'nda buluştuğumuz zaman çöplük gibiydim. Şimdi burada sizin önünüzde oturuyorum. I thank you to Nrsimha Krishna Prabhu for this also. Yani ben Nrsimha Krishna Prabhu'ya da teşekkür ediyorum bunun için. Okay, so now we will, with my limited understanding and the knowledge about this, we will start discussing this verse. Şimdi benim sınırlı bilgimle ve anlayışımla bu hakkında konuşuyor olacağız. So as we spoke, Krishna here is saying to Arjuna that, "Oh Arjuna, you become a yogi." Krishna burada Arjuna'ya diyor ki, ey Arjuna sen bir yogi ol. Not tapasvi, Yani tapasvi olma diyor. not jnāni, Yani de olma. and not the karmibhyaś. Karmibhyaś de olma. Just become yogi. Yogi ol diyor. So we need to first of all understand what is tapasvi, what is jnāni, and what is yogi. Yani ilk önce bizim anlamamız gereken şey tapasvi ne, gyani ne, yogi ne? Karmi. Karmi yogi yani karmi yogi. So tapasvi or ascetic. Ascetic means a person who performs austerities by stressing his body. Yani burada tapasvi dediğimiz aslında münzevi. Münzevi de ne yapıyor? Bu fedakarlıkları vücudunu açarak ya da gererek yaptığı hareketlerle yapıyor. So they are doing several different kind of tapasya, tapa. Like I will give one short example. There is one Babaji in Vrindavan, tapasvi. We call it Khadeshwari Baba. He is in standing position since last 40 years. Yani bu ya da tapasviler hakkında size birkaç açıklama yapacağım. Örneğin Vrindavan'da bir babacı var. Khadeshwari Baba. Khadeshwari Baba'ymış ismi. Ve o son 40 yıldır tek ayağının üstünde duruyor. Yeah. So he never sit, never sleep,
there is a swing, he just take the help, support, and whole day, night, from last 40 years he is standing. He is doing this tapasya. 40 yıldır öyle hiç ayakta duruyor aynı yerde ve bu onun tapasyası. Yani orada bir şey varmış, oraya bazen tutunuyor, bir şeyler gerektiğinde oradan yapıyor ama 40 yıldır bu şekilde ayakta duruyor. There are some different type of tapasvi who are taking, mauna vrata, silent vrata. They will not speak for several years. No speaking. Yani bazen bazı münzeviler görüyoruz. Onlar mauna vrata yapıyorlar. Yani hiç konuşmuyorlar. Sessizlik yemini etmiş durumda. So different forms of tapasyas are there. People are trying different things to please God or to attain God. Yani insanlar değişik tapasyalarda yani feragatlarda bulunuyorlar. Tanrı'yı memnun etmek için ya da ona ulaşmak için. So it is a kind of hatha yoga also, that okay, I will do this much tapasya till God will come to me. I will continue like this. I will stand, I will not sit till you come to me. It's kind of hatha, or the stubborn. Hatha yoga da buna bir çeşit olabilir. Yani şöyle bir pozisyonda duracağım ta ki Tanrı önünde belirlenene kadar. Yani bu inatçılıkla yapılan bir şey oluyor aslında. And second type of yoga what Krishna is telling in this verse is jnāni, empiricist. So the jnāni is getting the knowledge from the universe and from the books and the scriptures available. Yani burada ikinci çeşit tür yogi Krishna'nın bahsettiği. O da metinlerden ya da etrafından bu bilgiyi alıyor bir şekilde. So they are also trying to attain God by understanding God through the scriptures. Yani onlar da Tanrı'ya ulaşmak istiyorlar. Bu anlayışı da kutsal metinler aracılığıyla yapıyorlar. And third form what we say karmibhyaś, yani karmi, the fruitive workers. Üçüncüsü de karmi burada bahsedilen meyvesel işçiler. So karmi or the fruitive workers they pray God and they do the prayers or any kind of social services in order to achieve something in return. Yani onlar Tanrı'ya ibadet ediyorlar, Tanrı'ya dua ediyorlar ve bunun karşılığında da bir şeyleri ondan geri istiyorlar, bir şeyleri başarmak istiyorlar. For example, we said we will make 1000 yajna to reach heaven. Yani örneğin 1000 tane yagya yapacağım cennete gitmek için gibi. Or somebody donating in social services to keep their family good. Ya da birisi ailesinin refahı için, sağlığı için sosyal yardım kurumlarına bağış yapıyor. For well-being of their family, children and themselves to get rich, they are doing several rituals. Ya da kendi ailelerinin, aile üyelerinin sağlığı için ya da çocuklarının zengin olması için çeşitli ritüellerde, faaliyetlerde bulunuyor insanlar. So if you recall the earlier chapters of Gita, Arjuna says Krishna that please tell me very clearly what I need to do, because whatever you are telling me I am getting confused. So yeah. Krishna Arjuna daha önceki bölümlerde Krishna'ya diyor ki lütfen bana yapmam gereken ne onu söyle çünkü benim kafam karışmaya başladı. So in this chapter here finally Krishna says clearly you become a yogi. Ve bu bölümde Krishna nihayetinde çok net bir şekilde diyor ki sen bir yogi ol. Because he is saying that yogi is better than tapasvi, jnāni and karmi. Çünkü diyor ki o tapasviden, jñāniden ve karmiden daha iyidir. So here what we need to understand is that now the certain question arises like who is a yogi? Yani şimdi bazı sorular oluşabilir. Kim yogi diye sorabilirsiniz. And then how to become a yogi? Ve nasıl yogi olabiliriz diye. So that also in same chapter, Gita chapter 6, several times in different verse Krishna is explaining. Yani bu 6. bölümde değişik kıtalarda Krishna bunu açıklıyor. So if we refer the 6.1 verse of Gita, it is saying anasritah karma phalam karyam karma karoti yah. Means the one who is unattached to the fruits of his work or action is a yogi. Yani 6. bölüm 1. kıtada diyor ki Krishna çalışmasını
meyvelerinden bağımsız olan kişi aslında yogidir diyor. Again he is explaining in 6.6, yenatmeo atmana jita, means the one who has conquered his mind is a yogi. Sonra zihnini zapt eden kişi bir yogidir diyor 6.6'da. Then again in 6.8 again Krishna says, jnana vijnana trapta atma kutasto vijitendriya, means who is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and self-realization is a yogi. Yani tam bir tatminiyet, yani kendi edindiği bilgiden tam bir tatminiyet duyduğu zaman benlik idrakinde yerleşmiş kişinin yogi olduğu söyleniyor. And then again in 6.15 Krishna finally says, yujjannevam sadatmanam yogi niyatmanasah santing nirvana paramang mat sanstam ati gacchati. The one who is having full control on his mind, body and action is a yogi. Ve sonra diyor ki nihayetinde bedenini, zihnini ve faaliyetlerini sürekli olarak kontrol altında tutan kişi yogidir diyor. So before we proceed further how to become a yogi, I would like to mention who cannot be a yogi. Yani biz nasıl yogi oluruzu konuşmadan önce kim yogi olamazı biraz konuşmak istiyorum. Again Krishna explains in the same chapter 6.16, natyasnatastu yogasti na chaikant masnatah na chati swapnasilasya jagrato naya cha Arjuna. One who eats a lot or one who eats very less. Yeah. One who sleeps a lot or one who sleeps very less cannot become a yogi. Yani orada diyor ki Krishna çok az veya çok fazla yiyen, çok az veya çok fazla uyuyan kişinin yogi olabilmesi mümkün değil. So as in the earlier verse it is saying, if your mind or your body or your actions are not in control, you cannot become a yogi. İsteyen gibi uyuyorsun, isteyen gibi yiyorsun, olmaz yani. Bir önceki kıtada diyordu ki vücudunu, zihnini ve faaliyetlerini tamamen kontrol eden kişi yogi olabilir diyordu. Yani burada dediği gibi istediğin gibi yiyip istediğin gibi konuşamazsın. So this person cannot be a yogi until he changes the style. Yani bu kişi stilini değiştirmezse, tarzını değiştirmezse yogi olamaz. So now the main question here, how to become a yogi. Şimdi buradaki ana soru şu, nasıl yogi olunabilir? So again, it is already explained that yogi should have full control on his mind, body and action. Yani bunu söylediğimiz gibi yoginin bedeni, zihni ve faaliyetleri üzerinde tam kontrole sahip olması gerekiyor. And also as mentioned by Srila Prabhupada that in next verse Krishna is saying which kind of yogi. Even yogi and the highest form of yogi is yoginam api sarvesan madgatena antaratma shraddhavan bhajate yoma samay yukta tamo matah. Even in the yogis, the yogi who connects with me is the highest form of the yogi. Means who thinks continuously about me, have great faith on me and abides in me is the highest form of the yogi. Bu yogilerden bahsediyoruz peki hangi çeşit yogi? Çünkü bir sürü çeşit yogi de var. Sonraki kıtada Krishna bundan da bahsediyor. Büyük bir inançla daima bende kalan, kendi içinde daima beni düşünen, transandantal bir yaşta bana hizmet eden kişi diyor. So with these verses now we know who is a yogi and how to become a yogi. Yani bu kıtalarda şunu görüyoruz. Yogi kimdir ve nasıl yogi olur? So we have to control our mind, control our body, control our action and link everything in the Krishna consciousness. Yani biz bedenimizi, zihnimizi ve hareketlerimizi kontrol etmeliyiz ve her şeyi de Krishna bilinciyle bağlantılı hale getirmeliyiz. But is it easy? Bu kolay mı? No. Very difficult. Çok zor değil mi? Because Krishna is saying in the verse 634, same chapter, Krishna says, Chanchalam hi manah Krishna pramati balvadranam tasmāham nigraham manye. Tasmāham nigraham manye vayorya suduskaram. Means, Arjuna is saying to Krishna, oh Krishna, controlling this mind
is so difficult because it is very restless, very powerful, very unyielding, and controlling the mind is as difficult as controlling the wind. Yani burada Arjuna konuşuyor 6.34'te, diyor ki zihin rahatsız, asi, inatçı, çok güçlü. O yüzden Krishna onu kontrol etmek, rüzgarı kontrol etmekten daha zor. So this is every one of us know this, that it is very difficult to control mind, body, and sometimes action we can still control, but mind is, like wind, running in all the directions every time. Yani hepimiz biliyoruz, belki hareketleri kontrol edebiliyoruz ama zihnimiz oradan oraya gidiyor sürekli. Herkes biliyor buradaki. So, and who is asking this? Chanchalam hi manah Krishna, Arjun. Ve bunu soran kim, söyleyen kim? Arjuna. Arjuna was one of the most focused person of his time. Ve o zamandaki en odaklı olan kişilerden He is birisi saying that mind is so turbulent. O diyor ki zihin çok sallantılı. So think of our mind. Kendi zihinlerimizi düşünün. There is a short story I will tell here, Burada kısa bir hikaye anlatacağım. which will explain us how strong and how turbulent the mind is. Yani bizim zihnimizin ne kadar güçlü ve böyle sallantılı olduğunu gösteren bir hikaye olacak. And this story will tell us about Arjuna also, how good control of his mind he was having. Yani Arjuna'nın da nasıl zihnini iyi bir şekilde kontrol ettiğini gösteren bir hikaye aynı zamanda. So this story starts from the ancestors of Arjuna. Bu hikaye Arjuna'nın atalarından başlıyor. In the Treta Yuga, when Rama was there was a saint we call Vishwamitra. Yani Treta Yuga'da Rama'nın zamanında bir tane aziz vardı. Onun ismi Vishwamirta'ydı. So we know from the scriptures that time the yogis and sadhus were living for several thousand years. Yani biz metinlerden biliyoruz, o zaman yogiler, insanlar çok uzun yıllar yaşıyorlar, binlerce yıl yaşıyorlar. So Vishwamitra was the one who took Rama and Lakshmana to exile to kill demons. Yani Vishwamirta da Rama ve Lakshman'ı ormana götürerek onların ormanda iblisleri öldürmesini sağlayan aziz aslında. So Vishwamitra was a very high level of tapasvi. O çok büyük bir tapasviydi, yüksek derecede münzevidi. So one time a king came to Vishwamitra. Bir keresinde kral Vishwamirta'ya geldi. He requested Vishwamitra that I want to go heaven without dying. Yani Vishwamirta'ya dedi ki ben cennete gitmek istiyorum ama bunu ölmeden yapmak istiyorum. So if you can send me to heaven, it will be very great. Yani sen beni cennete gönderebilirsen çok harika olacak. Vishwamitra was very powerful tapasvi. Vishwamirta da çok güçlü bir tapasviydi. The power of his tapasya was so huge that because several thousand years he was doing tapasya and not getting anything in return. Yani o çok büyük yıllar, binlerce yıldır tapasya yapıyordu, bu feragatta bulunuyordu ve yani karşılığında bir şey almamıştı. So from his tapoval, the power of his tapasya, he started sending the king to the heaven. Ve bu tapasyanın gücüyle kralı cennetsel gezegenlere göndermeye başladı. But because it was not ideal condition, Indra, the king of heaven, did not accept him in the heaven. Bu ideal bir kondisyon olmadığı için de cennetin kralı Indra onu cennetin kapısından içeri aldı. And he sent him back to the earth again. Ve onu tekrar dünyaya gönderdi. And Vishwamitra was sending the king to heaven, Indra was sending to earth, and he hung on the air. Trisanku, we call it Trisanku, means he was hanging on the air. Yani Vishwamirta onu cennete gönderiyordu, Indra onu geri gönderiyordu. Tekrar geri gönderiyordu Vishwamirta, Indra tekrar geri gönderiyor. Havada asılı kalmıştı. So this kept going for several years, and then somehow Vishwamitra understood that he will not be able to do this. Ve birkaç yıl sürdü bu durum ve Vishwamirta sonunda bunu başaramayacağını anladı.
Then he decided that I will make my own new heaven. Ve sonra dedi ki ben kendi cennetimi yaratacağım. And then he brought down the king. He said, you continue your kingdom. I will send you the new heaven, which will be even better than Indra's heaven. Yani krala dedi ki sen gel görevini yapmaya devam et, krallığının başına geç. Ben yeni bir cennet yaratacağım. O Indra'nın cennetinden bile daha güzel olacak. And then Vishwamitra again started tapasya. Vishwamitra tekrar tapasya'ya başladı. To gain more tapoval to make a new heaven. Yani çok fazla tapasya'nın gücüyle daha büyük bir cennet yapmak istiyor. And Indra understood that he will be able to do this. Indra bunu anladı, yani onun bunu başarabileceğini anladı. Then he thought that how to stop Vishwamitra to create another heaven. Vishwamitra'yı başka bir cennet yaratması için nasıl durdurabilir, yani bunu yapmasını nasıl engelleyebileceğini düşündü. So like we have honey trap nowadays, same situation was there earlier also. Honey trap means when you want to bribe someone with sending the girl to the guy and making video, etc. Yeah. Yani böyle insanlara yaptıkları, biliyorsunuz, tuzaklar var. Özellikle hani bir kadın gönderiyorlar. Özellikle onunla video çekiyorlar, sonra ona şantaj yapıyorlar. So that time in heaven the most beautiful apsara was Menka. Ve o zaman cennetteki en güzel apsara Menga'ydı. Apsara were they are to entertain the demigods like Indra, etc. So they were dancing, very beautiful ladies dancing and pleasing Indra. Apsaralar çok güzel dansçı kadınlar, Indra gibi yarı tanrıları orada memnun ediyorlar cennetsel gezegenlerde. So Indra sent Menka, I'll give her the instruction, go and disturb the tapasya of Vishwamitra. Ve Meneka'ya dedi ki sen aşağıya in ve Vishwamitra'nın tapasyasını boz. And then Menka came to the world, the earth. Meneka dünyaya geldi. Vishwamitra in the morning went for taking shower in Ganga, river Ganga. Vishwamitra da sabah Ganj nehrine gitti banyo yapmaya. And in the mornings he saw in front the most beautiful lady he never saw. Ve sabahleyin banyo yapmaya gittiğinde çok güzel bir, daha önce görmediği güzellikteki bir kadını gördü. And his mind gone. Ve zihni gitti. Such a several thousand years of tapasvi, his mind gone, and he decided to get married with the Menka. Ve o kadar uzun yıllar, binlerce yıl yaptığı tapasya bir anda gitti ve Meneka ile evlenmeyi karar verdi. And he requested Menka, I want to marry you, please. Ve dedi ki Meneka'ya, seninle evlenmek istiyorum lütfen. And Menka's target was actually that. Meneka'nın amacı da buydu zaten. She said okay. Tabii dedi. And they get married. Ve evlendiler. And then several years passed. Çok aradan yıllar geçti. Vishwamitra forget his tapasya. Vishwamitra tapasyasını unuttu. And year passed by and they had a daughter. Yani yıllar geçtikten sonra bir kız çocukları oldu. And that daughter, when Menka got the daughter, and she handed over the daughter to Vishwamitra. Yani Meneka kız çocuğu doğduktan sonra onu babasının, yani Vishwamitra'nın kucağına verdi. And when Vishwamitra saw her, then his senses came back, his mind came back. Oh my God, this is not for what I am here. Yani Vishwamitra kızı gördüğü zaman kucağında duyuları bir anda kendine geldi ve dedi ki, ben ne yapıyorum burada? Ben bunun için burada değilim. I am a tapasvi, not for material world. Yani ben maddi dünyada olan bir kişi değilim, tapasviyim ben. And he ran away from there. Ve kaçtı oradan. Then Menka consulted with Indra. Meneka Indra'ya danıştı. My job is done, what to do next? Ben işimi yaptım, sonraki şey ne? Indra said, you come back to heaven, leave the daughter there. Sen cennete geri gel, kız çocuğunu orada bırak dedi. So she kept the girl, the daughter below a tree, and she also moved. Yani Meneka kız çocuğunu ağacın altında bir yerde bıraktı ve yukarıya gitti cennete. So that time it was an ashrama. So many tapasvis were nearby.
Yani aşram vardı orada. Yakında çok fazla tapasviler de vardı. So one of the rishi, he took that girl to his home, his house. Yani rişilerden bir tanesi o kız çocuğunu alıp evine götürdüler. So that was named as Sakuntala. Sakuntala ismi verildi o kıza. And then that Sakuntala got married with the king Dushyanta. Ve o Sakuntala Kral Dushyanta ile evlendi. And together they have a baby called Bharat. Ve onların çocuğun ismi de Baharat oldu. And Bharat is the ancestors of Arjuna. From there the Bharat once started. Yani Baharat da Arjuna'nın atalarını oluşturuyor yani. O soy oradan başlıyor. And from that king our country India is also called Bharat. Bu kral yüzünden, Baharat yüzünden de bizim Hindistan'a Baharat deniyor. So this is a story of Vishwamitra, Menka and Sakuntala and Bharat. So Sakuntala in that way is the ancestor of Arjuna. Yani bu Vishwamitra, Meneka, Sakuntala ve Arjuna'nın hikayesi. Bu şekilde Arjuna'nın soyu oradan geliyor. So this story is telling us how powerful is the mind, how turbulent. In such a tapasvi can in 1 second slip. Yani bu hikaye bize zihnin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar sallantıda olduğunu gösteriyor. Yani bu kadar güçlü bir tapasvi bile bir anda aklı gidebiliyor. Now second story which is connected to the first story at the end. Yani burada bir ikinci hikayede anlatacağım, birinci hikayeyle bağlantılı olan. I am sorry if it is confusing, but we need to understand that story as well. Yani sizin kafanızı karıştırıyorsa üzgünüm ama bu hikayeyi anlamamız gerekiyor. So when Pandavas were sent to exile for how many? 12 years. Pandavalar ormana sürgüne gönderildiği zaman. So that time Arjuna has decided to make tapasya and earn very powerful weapons from the demigods. Yani Arjuna o zaman bir tapasya yapıp yarı tanrılardan silahlar kazanmak için bu tapasyayı yapmıştı. In that series, Arjuna went to the heaven. Bu sırada Arjuna cennete gitti. Arjuna was born as a blessings of Indra. Yani Arjuna Indra'nın artistleriyle doğdu. So Indra was considering him as his son. Ve o yüzden de Indra onun oğlu olarak görüyordu. So in heaven, with demigods and demons, several wars were happening that time. Yani işte bu iblislerle yarı tanrılar arasında bir sürü savaşlar oluyordu o sırada. And Arjuna helped a lot to Indra to kill many demons there. Ve Arjuna da Indra'ya birçok iblisi öldürerek orada yardımcı olmuştu. So at the end they were sitting in the Indra's mahal, the palace of Indra. Ve o sırada Indra'nın sarayında oturuyorlardı. And all the apsaras, the beautiful ladies were dancing and performing the dances. Ve apsaralar, oradaki bütün güzel kızlar dans ediyordu ve kendi müzikal gösterilerini sunuyorlardı. The Menka was also dancing among them. Meneka da onların arasında dans edenlerden biriydi. And Arjuna was, once in a while and again looking at the Menka. Arjuna böyle tekrar Meneka'ya baktı. And Indra thought that Arjuna is liking Menka. Indra da Meneka'dan hoşlandığını düşündü Arjuna'nın. And then at the end of all the evening dancing etc., Indra ordered Menka to go and take care of Arjuna and please him. Yani o dansların sonunda, gecenin sonunda Indra Meneka'ya dedi ki git Arjuna'ya yanına git, onu memnun et bu akşam. And when Menka went to Arjuna, ve Meneka Arjuna'nın yanına geldiğinde, so Arjuna said, "I am sorry, you are like a mother to me." Arjuna dedi ki ben üzgünüm ama sen benim annem gibisin. I was looking at you because I was feeling like you are my ancestors. We all our dynasty born from you. That's why I was looking at you. Yani ben sana bakıyordum çünkü sen bizim atalarımızın başlangıcısın. Her şey senden geldi, bizim bütün soyumuz. And Indra got confused about my seeing to you. Ve Indra da benim sana bakışımı yanlış anladı. So that Arjuna
such a focused, controlled mind, Arjuna is saying, Chanchalam hi mana Krishna. That Arjuna. Yani bu Arjuna diyor, zihin çok oynak diye. How to control this? Chanchalam hi mana Krishna, pramati valvadranam, tasmād nigraham manyo vayo risu duskaram. Difficult as controlling the wind. Yani rüzgarı kontrol etmekten daha zor diyor yani. In somewhere, Piyush was referring yesterday or today morning that Arjuna said, somewhere referred that even I can stop the wind, but not the mind. Yani Arjuna bugün sabah Piyush söylüyordu bir yerde, ben rüzgarı bile durdurabilirim ama zihni durduramam diyordu. Then he is saying, Krishna, tell me something, how to control this mind. Ve Krishna'ya bir şeyler söyle, ben bu zihni nasıl kontrol edeceğim dedi. So in the next verse, 635, Krishna is advising Arjuna. Ve 35. kıtada Krishna Arjuna'ya bir tavsiyede bulunuyor. He's saying, asansayam mahabaho mano durnigraham chalam abhyasentu konteya vairagyen cha grahyate. So, what is it? Asansayam mahabaho, oh mighty Arjuna, oh mighty arm Arjuna, there is no doubt that this mind is very strong, turbulent, unyielding, but abhyasentu konteya vairagyen cha grahyate, with the practice and vairagya, detachment, you can slowly control it. Sonra Krishna diyor ki, ey şanlı ordulu Kunti'nin oğlu, zihinsiz, bu rahatsız zihni dizginlemek şüphesiz çok zor, fakat uygun bir uygulama ve bağımsızlık vasıtasıyla bunu başarmak mümkün. So now again question arises, practice what and detachment from what? Yani burada soru yine gelebilir. Ne uygulaması ve neden bağımsızlık? And how? Ve bunu nasıl yapacağız? So I was reading in next verse where in next 647, Srila Prabhupada is saying, in the past there were several ways to do tapasya and yajna and controlling the mind by different activities. Difficult things were there, but still several ways were there. But in this Kali Yuga, very, very, very difficult. Yani şimdi Prabhupada ben okuyordum 637'de bundan bahsediyor yani. Geçmişte bunu yapmanın birçok yolu vardı ama içinde bulunduğumuz bu Kali Yuga çağında bu çok zor. So now here it is saying that detachment. So detachment means you have to leave something. Yani burada bağımsızlıktan bahsediliyor. Bağımsızlık ne demek? Bir şeyleri bırakmak demek. Leaving something is always very difficult. Bir şeyleri bırakmak her zaman çok zor. So what Prabhupada has suggested us to attach first something greater or more good. Yani Prabhupada bize ne tavsiye ediyor? Daha iyi bir şeyleri bul ilk önce. Then you will be okay to leave something which is not useful. Yani o zaman diğer şey daha işe yaramaz gelecek. Onu bırakmak daha kolay olacak. For example, I have a little home and I have no other way. I will not leave until I have some better, bigger home somewhere. Okay, then I have a choice. I can move to bigger home, better home. I can leave my old, smaller home. Yani bir küçük bir evim varsa onu bırakmayacağım ama daha büyük, daha iyi bir ev olursa o zaman oraya gitmek için o küçük evi bırakacağım. So attachment with Krishna, how can we achieve this? Yani biz Krishna'ya nasıl bağlanabiliriz? Bunu nasıl başarabiliriz? So again in the same chapter 6:30, Krishna is telling this also. Krishna 6.30'da bunu söylüyor. Krishna saying, Yomam pashyati sarvatra, the one who is seeing me everywhere. Yani diyor ki Krishna, beni her yerde gören kişi. Sarvam cha mai pashyati, and he is seeing me, everything in me. Her şeyi bende gören kişi. Tasmād pranashyami, sacha mena pranashyati. That guy is never out of my sight, and I am also never out of his sight. Yani o beni asla kaybetmez, ben de onu asla kaybetmem diyor. So one who is always seeing me in everybody, like Krishna, 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 everywhere Krishna, and when he is looking at me, he is seeing everything in me. Happiness, sadness, greatness, all, whatever he needs is in me, then it is easy to connect with the Krishna.
Yani her yerde Krishna'yı gören kişi için ve her şeyin içinde Krishna'yı gören, üzüntüde, mutlulukta Krishna'yı gören kişi için Krishna'yı bulmak çok daha kolay. So it is saying that such person is never out of my sight. I am every time observing and following him. Yani böyle bir kişiyi ben asla kaybetmem diyor Krishna. Her zaman onu gözlemlerim. And also that person can every time see me. I am not hidden. O kişi de beni her zaman görür. Ben ondan saklı değilim. Saklanmam. So is that easy? Yoman pasyati sarvatra. Sometimes easy, sometimes difficult. Rivalry, professional life. He has got better rating than me. I got less rating. His salary is more. Why his car is BMW? My car is Opel Astra. Yani It is bu easy if we are in difficulty. yani bu Yes. bu çok zor, özellikle profesyonel yaşamda. Onun pozisyonu benden daha iyi. Neden o BMW'ye biniyor, ben Opel Astra'ya biniyorum? And if it was difficult for the people like Arjuna, Yani Arjuna gibi birisi için bile zordu. think for us, Yani kendimiz için nasıl ne diyebiliriz ki? but Krishna is so merciful. Ama Krishna çok merhametli. He has given everything for everybody. O herkes için her şeyi verdi. Like for us, he has given Srila Prabhupada. Yani bizim için Srila Prabhupāda'yı verdi. And what he said, he make it everything easy. O bizim için her şeyi çok kolay yaptı. Nama japa. Nama japa. Mahamantra nam japa. Krishna japa. Japa Krishna. Yani Everything will happen automatically. bize Krishna'nın ismini verdi ve bu şekilde de her şey otomatik olarak gerçekleşecek. Through Chaitanya Mahaprabhu, through Srila Prabhupada, he has sent us a Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Isn't it easy? Yani Chaitanya Mahaprabhu ve Srila Prabhupada aracılığıyla bize Maha Mantra geldi ve bunu söylemek kolay değil mi? So how the Nama Japa will help, or Mahamantra Japa, how it will help? Yani bize bu Maha Mantra'yı söylemek nasıl yardımcı olacak? So in another verse, chapter 262, there is a verse, dhyayato vishyan punsa sangastesu pajayate sangat sanjayate kama krodha vijayate. So that is not directly linking with this. I am taking the first line only. Dhyayato vishyan punsa sangastesu pajayate. Whenever you continuously think for something, you are becoming more attached to that. Yani burada diyor ki eğer bir şeyi ne kadar çok düşünürsen ona o kadar bağımlı hale gelirsin. Good or bad. İyi veya kötü. If you have some enemy and you're continuously thinking about him, I will do that, I will do that, and someday you will kill him. Yani eğer bir düşmanı düşünürsen onu böyle yapacağım, ona şöyle yapacağım ve bir gün onu öldürürsün. And same way, if you are continuously Harinam Jap, Harinam Sankirtan, you will attain God. You will get Krishna. Eğer aynı şekilde Harinam Sankirtan düşünürsen o zaman nihayetinde Krishna'ya ulaşacaksın. And how to do this? Bunu nasıl yapacağız? One, as we said, Nam Japa, Bunu nasıl yapacağız? Mahamantra Japa. Mantrayı nasıl Not like a duty, no. Like I have to do 16 round chanting. I wake up in the morning, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay, 8 are finished, now 8 remaining. Then because then it becomes like a duty. Yani bu sabah kalktığımızda nasıl yapacağız bunu yani? Şimdi 16 turum var, bunu bitirmek. İşte 8 tur yaptım, 8 tur daha yapacağım. Bu görev gibi değil. Nama Japa, why important Nama? Krishna Nam Japa? Because in the scriptures it is written that the name of God and God are indifferent. They are same. Krishna and his name is same thing. Yani neden bu mantrayı söylemek önemli? Çünkü kutsal metinlerde deniyor ki Krishna'nın ismiyle kendisi aynı. So again in the verse 9:34, chapter 9:34, Krishna is advising
manmana bhav bhakto madhyaji mang namaskuru mame veshyasi yuktvevam atmanam matparayanaha. Means engage your mind always thinking of me, being completely absorbed in me, surely you will come to me. Yani zihnini daima benim düşünmekle meşgul et, bana adan, bana itaatlerini sun, bana ibadet et. Bunu yaparsan kesinlikle bana geleceksin. And at the end, in 1866, sarvadharman parityajya mamekam saranam braj aham tvang sarv papebhyo mokshasyami ma suchah. It is saying that detach from everything, leave everything and come to me. I will take care of all your past sins. I will take care of everything. Don't worry, you will become a moksha, you will get the moksha, you will be with me. Yani diyor ki her şeyi bırak, sadece bana teslim ol. Bütün günahkar faaliyetlerini, tepkilerini unut. Yani ben seni her şeyden koruyacağım. Sonunda sakın korkma, bana geleceksin. So if we try different methods, tapasya, jnana yoga, karma yoga, attaining Krishna at this age of world, very difficult and close to impossible. Yani bu tapasya, karma yoga, jnana yoga'yı uygulayarak Krishna'ya ulaşmak bu çağda çok zor, neredeyse imkansız. With the procedure what Srila Prabhupada has told us, Nama Japa every time, not like completing the round, but every time. If we cannot, speak it, manar, internally we can keep your tongue on the upside, holding Krishna, 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 Krishna. If you cannot utter the word, internally it is going, nobody know. While going from the metro, coming here, or traveling, or even a single minute, single second, no rule applies for Nam Japa. Free, everywhere, anywhere, you can have Nam Japa. Yani Srila Prabhupada bize bunu verdi. Yani Krishna'nın isimlerini zikretmek. Bunu her zaman, her yerde yapabilirsiniz. Bunun için katı kurallar yok. Herhangi bir koşul yok. Bunu söyleyebilirsiniz. Dilinizi damağınızın üstüne koyup Krishna Krishna diyebilirsiniz. Veya içeriden bunu söyleyebilirsiniz. Bunu her zaman yapabilirsiniz. Metroda giderken, başka bir iş yaparken bunu her zaman söyleyebiliriz. So people are, doing something as a duty, that will not work. Yani insanlar bazı şeyleri görev olarak yapıyorsa bu işe yaramayacaktır. And sometimes this confusion arises like detachment means leave your family, leave your wife, your children, go to forest. That is not detachment what Krishna is saying here. Yani bir de bağımsızlıktan bahsediliyor. İnsanlar işte aileyi bırak, eşini bırak, çocuklarını bırak, ormana git. Krishna'nın burada bahsettiği bu bağımsızlık bu değil. Krishna is saying that you perform all your duty. Krishna diyor ki bütün görevlerini yerine getir. Whatever duty is given, do it. Yani ne görevin varsa yap. Duty of a husband, duty of a father, mother, children, a worker, a boss, whatever is given to you, do this duty. Baba olarak, çocuk olarak, patron olarak, yani neyse görevin bunu yap. But see me in everything, whatever you are doing. Ama yaptığın her şeyde beni gör. Then it will become easy. O zaman kolay olacak. So the problem what happens with us, Bizim için problem olan şey, we engage ourselves in different things and we are thinking that some other forces are keeping us there. Yani biz kendimizi bir şeylerin içinde tutuyoruz ve başka güçlerin bizi orada tuttuğunu düşünüyoruz. A very short story I will tell about this. Biz bir hikaye daha anlatacağım, kısa bir hikaye. I don't know if anybody know how those the people are catching monkeys, İnsanlar maymunları nasıl yakalıyor biliyor musunuz? Burada bilen kimse var mı? So the surahi, the pitcher. So the person is putting some, dry fruits, cashew nuts, badam in the pitcher, inside the pitcher. Yani böyle sürahiye içine insanlar badem veya kuru yemiş koyuyorlarmış. And then monkey comes there. Maymun geliyor. And he sees something valuable is inside. Yani içeride değerli bir şey olduğunu görüyor. And he's putting his hand inside. İçine elini koyuyor.
And then he saw, oh, there are many things. Bir sürü şey var orada diyor. And he grabs everything Her şeyi kapıyor and want to run away. ve kaçmaya çalışıyor. But because he folded his hand now, his hand cannot come out from the pitcher. Yani elini öyle tuttuğu için o yani elinde şeyler olduğu için, kuru yemişler olduğu için içerisinden çıkaramıyor sürahi. Now he's trying hard to take out his hand. Yani elini oradan dışarı çıkarmaya çok fazla çaba veriyor. After a lot of hard work, he failed. Yani bir sürü çabadan sonra başarısızlığa uğruyor. Then he's thinking, oh, there is somebody stronger than me inside. Sonra düşünüyor ki içeride benden daha güçlü birisi var. And that has caught my hand there. Ve benim elimi orada yakaladı o. And then he gave up. Ve vazgeçiyor sonra. Now I cannot do. But he's not leaving those dry fruits. Ama o kuru yemişleri bırakmıyor o içeri. If he drops those, he can easily come out. Onları bırakırsa çok kolay bir şekilde çıkacak. Same way for us. Aynı şey bizde oluyor. We are holding everything. We are not leaving this. Biz her şeyi tutuyoruz, biz bırakmıyoruz. Wife is not catching you, son is not, father, job, nothing. We are catching everyone. We are catching, oh, my baby, my wife, my father, my mother, my job, my house, my car. Yani biz düşünüyoruz burada. Benim yani çocuk beni bırakmıyor, kocam beni bırakmıyor, patron beni bırakmıyor. Hayır, aslında biz tutuyoruz. Benim çocuğum, benim patronum, benim arabam, benim işim. And one day the Madari will come, the guy will come, catch you and take you. Like monkey. Bir günde adam gelecek, sizi yakalayacak, maymun gibi. Then all the dry fruits remains in the pitcher, you are going alone. Yani oradaki sürahide kalacak bütün kuru yemişler, sen de tek başına gideceksin. So same way I was studying, I was telling you the Guru Maharaj today morning when I came, he was giving one example. He was saying, we do not teach mana chanchal, okay, but mana is not, itself is not doing anything. Yani zihin tek başına bir şey yapmıyor. Ben bunu öğrendim Guru'da. We are attaching mana to somewhere. Yani biz zihni bir yere bağlıyoruz. Mana is not taking us there. Zihin bizi bir yere götürmüyor. For example, if we saw a movie and we like that movie, our mind is going there again and again. Yani biz eğer bir film seyrediyorsak zihnimizi oraya götürüyoruz ve zihnimiz tekrar oraya gidiyor. But think about another movie which we have never seen. Ama hiç izlemediğiniz bir filmi düşünün. Our mind is not taking us to that movie, never. Bizi zihnimiz o filme asla götürmeyecek. So mind is not diverting. We are diverting because as I said, dhyayato vishayana punsa. Whatever you will keep thinking, you will become attached to that. Yani biz yapıyoruz bunu yani. Ne düşünüyorsak ona bağımlı hale geleceğiz. So choice is ours. Burada seçim bizde. We attach to Krishna, Biz Krishna'ya mı bağlanacağız? or we attach to this material world Yoksa bu maddi dünyaya mı bağlanacağız? and decide our next life or next things. Sonra bir sonraki yaşantımıza böyle karar mı vereceğiz? So with the blessings of Lord Krishna, teachings from Guruji Maharaj and all whatever is written in scripture, I could speak this much. If any question is there, you can ask. Probably with the help of Prabhuji, I will be able to answer. Krishna'nın takdisleriyle, Guruji'nin öğretileriyle bu şekilde konuşabildim. Şimdi eğer söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa ben yardımcı olacağım. Yes, Mataji. Krishna, thank you very much for this beautiful class. I would like to ask something about mind and relationship and connection to the false ego. Because Deneki Mataji was giving a very nice seminar on false ego, and she mentioned actually that false ego is the one which is driving the mind. We mostly think that the mind is being like driving us, but actually it's being driven by False ego. by false ego. Ahankara. Yeah. So could you please share a few insights on this, like how we are being guided through our false ego and how the mind is becoming it's coming under the control of the false ego.
Teşekkürler güzel ders için öncelikle. Geçtiğimiz günlerde Devaki Mataji burada konuşurken sahte egodan bahsediyordu ve aslında bizi bir şeylerden uzaklaştıran şeyin zihin olduğunu düşünüyoruz ama bunu yapanın sahte ego olduğunu söylüyordu. Bana bununla ilgili hani bir şey söyleyebilir misiniz? Sahte ego zihni nasıl böyle yönlendiriyor ya da nasıl oradan alıp oraya götürüyor? Kendi anlayışınız nedir? Thank you, Mataji. I will try to elaborate this with the limited knowledge. Of course, you know I'm very new on this. See, that is absolutely correct actually. The five senses, mana and ahankar we are talking. Ahankar is a false ego. Yani biz burada 5 duyudan ve zihinden ve ahankardan yani sahte egodan konuşuyoruz. So when, as just we said, the mana is not driving us to anywhere, the mind is not driving, the other, we ourselves, like false ego or the ahankara taking us to that. Yani bizi zihin bir yere götürmüyor, ahankara götürüyor yani sahte ego götürüyor. So if you think, everyone honestly think, whenever you do a good thing or bad thing, how is the response of our mind? Yani düşünün, buradaki herkes düşünsün. İyi bir şey yaptık veya kötü bir şey yaptık. Zihnimizin buna cevabı ne? Whenever we think of doing something wrong, yani bir şeyi yanlış yaptıysak, the immediate first reaction comes from mind, hey, don't do this. Yani zihinden gelen ilk şey, hey, ne yapıyorsun, yapma bunu. Doing this can put you in trouble. Yani bunu yapmak sana sıkıntı verecek. You can be in jail or you can lost your family or your job or anything depending on your karma. Yani hapse girebilirsin, işini kaybedebilirsin. Yani karmana göre herhangi bir şey olabilir. The first response from mind. İlk cevap zihinden geliyor. Then our false ego overshadowed this. Ve sahte egomuz onun üzerine geçiyor. And captured the mind. Zihni yakalıyor. Then mind do not react. Ve zihin tepki vermiyor. Then it will start helping you on the reverse, contradictory. The mind will start helping you. Ve sonra zihin size yardımcı olmaya başlıyor. Okay, you can do it. Nobody is here now. You want to do this? You want to steal from the shop something? First look at first reaction. Shh, don't do. If you are caught, police will take you. This is not good job. First you say not good job, then they say if you are caught, police will take you. But once ahankara take over the mind, it says, nobody is seeing here. It's midnight. Who is watching you? Yes, take it, no problem. Yani ilk gelen tepki zihinden yapma. Bu dükkanda bir şey var. Bunu çalma. Çünkü çalarsan polis seni yakalayacak, hapse atacak. Sonra sahte ego devreye giriyor. Ne yapıyorsun? Yani kimse yok gecenin bu saatinde. Al dükkandan git. Then we are blaming to the mind. Sonra biz zihni suçluyoruz. But actually our ego, false ego or ahankara is making that somehow in the back of our mind is that, okay, I need it more, I have to have this, I need it, take it, whatever will happen we'll see. Nobody is watching me and this is happening again and again and again. Mind always warns us and our false ego, our practices overshadow the mind. Yani böyle bir şey oluyor. Yani ilk önce zihnimiz böyle karşı koyuyor. Ondan sonra sahte ego devreye giriyor. Buradan yapman gereken şey bu diyor. Ama sonuç itibariyle biz bu faaliyetlerde bulunuyoruz. Zihnimiz sonra tekrar bizi alıp götürüyor. I don't know if I could answer. Thank you. Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Teşekkürler. Ders çok güzeldi. Peki hangi aşamadan sonra zihin hiç devreye girmiyor? Yani bunu yapmaya devam ediyor Thank her you. It was seferinde. very nice class. From which stage mind is out of the picture? Same stage. Yomang pashyati sarvatra, sarvang chamai pashyati.
when you start seeing Krishna in everyone, when you start seeing everyone in Krishna, your mind will be most relaxed. Most relaxed. Then Krishna'yı no her yerde enviness, gördüğünde, no competition. herkes de Krishna'yı gördüğünde o zaman zihnin rahatlayacak, kıskançlık olmayacak, bu rekabet olmayacak. See, in India there are so many different sampradaya, like ISKCON from Srila Prabhupada, same Radha Vallabh from Radha Swami. Many sampradayas and many guru are continuing this knowledge to the world. Yani bir sürü sampradayalar var, gurular zincirleri var. Bu bilgiyi dünyaya veriyorlar. I found one very common thing. Every guru, every saint, every spiritually elevated soul, Naam Japa, Naam Japa, Naam Japa. Continuously japa, Krishna, 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 Krishna. When you continuously japping, your mind is getting purified, your ahankar, false ego is going out, your enviness is going out, no enemy, everywhere is Krishna. He is cleaning, because with our power we cannot attain God, cannot attain this position that we have no envy, no competition. We cannot do impossible, cannot do this. Yani benim gördüğüm bütün bu sampradayalarda ki guruların söylediği bir şey var. Mantra söyle, mantrayı söyle, mantra söyle. Çünkü mantra söylediğiniz zaman bu şeylerden kurtuluyorsunuz. Kıskançlık gidiyor, yani rekabet duygusu ortadan kalkıyor ve bu şekilde aslında biz kendi kendimize bir şey yapmıyoruz. Yani bir şeyleri başaramıyoruz ama mantra bütün bu işi yapıyor. Because we cannot stop thinking. Çünkü biz düşünmeyi durduramıyoruz. So if we cannot stop thinking, then we have to think something. Yani eğer düşünmeyi durduramıyorsak bir şey düşüneceğiz demek. So if we think about Krishna, then useless things will anyway go out. Yani biz Krishna hakkında düşünürsek o zaman işe yaramayan düşünceler ortadan kalkacak. Because when we are thinking about the material world, çünkü biz maddi dünya hakkında düşünürsek, then our attachment is going to the material world. Bütün bu bağlılığımız maddi dünyaya doğru gidecek. And when those attachments or those desires are not fulfilled, ve bu bağlılıklar ve arzular yerine gelmezse, then we become angry. O zaman öfkeleneceğiz. And when we become angry, ve öfkelendiğimiz zaman da our buddhi, intellect gone. Ve zekamız ortadan kalkacak. And when intellect is gone, the person fall down from his existing position. Ve zeka da kaybolduğunda o kişi de bulunduğu pozisyondan aşağı düşecek. In verse 2, chapter 262 or 262 and 263, what Krishna is saying, dhyayato vishyanupumsa sangaste supajayate sangat sanjayate kama kama krodha abhijayate क्रोधाद उद्भत्ति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंसात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति. It's when you start attaching with something, it will make you that get it, and when you don't get it, then you get angry. When you are angry, your intellectual level goes down, and when you are intellectually poor, then you will lose whatever you have. Yani bir şeyler bağlanmaya başladığınızda, evet onu alacağım, ona sahip olacağım ve bunu yapamadığınızda öfkeleniyorsunuz. Öfkelenince zeka kayboluyor. Zeka kaybolunca da sahip olduğunuz her şeyi yitiriyorsunuz. Yes. I just wanted to say something adding to your point and comment on one point. I was thinking about when you say that about this example of stealing something, that the false ego is telling us that we need this, so we should take it, and nobody is seeing us, watching us, so it's time to take it, no problem. So it reminded me of some podcast, like Shileshwara Swami was talking about, where he was defining that
the rights of what is the right of somebody. And you know, we are defining many rights based on how we identify ourselves. Like we are human beings, so we have human rights. We are human, so we have human rights. So we are citizens of the world, so we have certain rights. Or children, we are children, so we have rights of children. But or animals, due to being in animal bodies, they have certain rights. So we define always rights based on identities. But actually, he was saying that actually we don't have any right, except being a servant of the Lord. So this is our one and only right. So I think we can connect it like that we can understand. If we identify ourselves as anything other than being a servant of the Lord, then this is like false ego, and then we define certain rights due to that, in connection with that. So we think we are a father, so we have the right to be loved and respected, or we are a child, so we have the right to be taken care. So always we define certain rights and we act on that. And then we are doing something wrong, actually. Then we come to a point that in this way I think the false ego is misguiding the intelligence as well as the mind. So that, diverting the road. Yeah, and it's like how actually is pushing us. Always, as you say, in the background of our understanding, there are certain unspoken, but like accepted identities and rights also. So we think we have the right to enjoy, for example, so we don't care. Like we define this right, we are like the Rusha, we define ourselves as enjoyers, so we have the right to enjoy as long as it's possible. So, and then we come in our mind is acting on that, so we come to a point where we are just misguided. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Ben bir şey paylaşmak istedim. I will just bu Tribhuvan Prabhu'nun verdiği örnek bilgi olarak, yani hırsızlık yapmak isteyen bir kişinin örneği vermişti. Yani bir şey almak istiyor bir yerden. O sırada da kimsenin görmediğini düşünerek o hırsızlığı yapma hakkını kendinde görüyor. Çünkü o şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Bu şekilde belki sahte egonun zihni nasıl yönlendirdiğini, nasıl yanlış yönlendirdiğini anlayabiliriz dedim. Çünkü şimdi Shivarama bir podcastında aslında haklar hakkında konuşuyordu ve bizim aslında tek hakkımızın hizmetkar olma hakkı olduğunu, yani Rabbe hizmet etme hakkı olduğunu söylemişti. Bunun dışında aslında hiçbir hakkımız olmadığını söylemişti. Ama biz kendimizi çeşitli şekillerde tanımladığımız için, işte insan olduğumuz için insan haklarına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Ya da işte kadın olduğumuz için kadın haklarına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Çocuk olduğumuz için ya hayvanların belli haklara sahip olduğunu düşünüyoruz. Aslında biz kendimizi belli bir şekilde tanımlıyoruz ve buna dayanarak belli haklara sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Aslında bu kendimizi Rabbin hizmetkarı olmanın dışında bir şekilde tanımladığımızda biz bu bizim sahte egomuz oluyor. Yani mesela baba olduğumuzu düşünüyoruz. O yüzden sevilmeye, saygı görmeye hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Çocuk olduğumuz için iyi bir koşulda büyümeye hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında bu şekilde sahte ego bize belli haklar, yani haklarımızın sahip olduğunu düşündüğümüz için aslında yani zihnimizin geri planında böyle bir varsayımımız var. Yani biz bir şeyiz, yani biz mesela zevk alan kişiyiz, zevk almaya hakkı olan kişiyiz. O yüzden zevk alabiliriz istediğimiz şekilde. Yani o yüzden de aslında bu şekilde sahte ego sanırım zihni yanlış yönlendiriyor ve biz de yani yanlış bir noktada buluyoruz kendimizi. Thank you, Mataji. You have one question. Спасибо большое. Можно даже переводили. Ой, я попробую. Да, большое спасибо. Я хотела спросить. Господь Шива, он как бы олицетворение Вайшнава. Шива как бы для нас Вайшнав первый. So I will try to translate. I'll do my best. So God Shiva is he shows all the Vaishnavas. Но в нашей сампрадае как-то не принято говорить о Господе Шиве. Я вот нигде не вижу, чтобы там изображение даже было Шивы. But for some reason in our sampradaya, I don't really see anywhere that there is even the image of God Shiva. For some reason. Я не могу понять, почему
почему как бы этот вопрос закрыт, я не вижу. Может быть, у вас, как бы, на вашей родине это более открыто. И все-таки у нас принято сразу же обращаться к Кришне. So I don't know, maybe in India, maybe it's a little bit different. I wanted to know if we are supposed to refer to Krishna directly. Но в Кали-югу он же ведь для нас закрыт полностью. But in Kali Yuga, А Шива он более открыт для нас. Krishna in Kali Yuga he's not so open for us, to us, but Shiva is more accessible, kind of. В чем как бы, для чего это так? Ну, Why как бы, it's so? для чего это? И в вашей традиции, вот на Индии, как, да, вот у вас вот принято обращение к Шиве или все-таки к Кришне сразу же обращаться? Is it okay and normal to go and ask something from Shiva or directly from Krishna? То есть понятно вопрос я задала? My question was. I could understand probably. Okay, so first of all, like Krishna is the, you know, utmost. Can I translate? Yeah, please. Bizim sampradayamızda Shiva'dan çok bahsedilmiyor. Bu çağda hani daha ulaşılabilir olan sanki Shiva gibi Krishna'ya ulaşmaktan daha kolay. Ona bir şeyleri sormak daha kolay. Neden böyle? Hani bu Hindistan'da belki biraz daha farklı olabilir ama bunu biraz açıklayabilir misiniz? Okay. So, as we learned from the scriptures, that Krishna is the ultimate God. Yani bütün kutsal metinlerden öğrendiğimiz şey nihai olan Tanrı Krishna. And then we have three gods next to Krishna. That is called Brahma, Vishnu, Mahesh. Mahesh means Shiva. Yani sonra üçlü guna avatarlar var. Onlar Brahma, Vishnu ve Mahesh. Mahesh Shiva oluyor. The duty of Brahma is to create this universe. Brahma'nın görevi bu evreni yaratmak. The duty of Vishnu is to administrate the world and universe. Ve Vishnu'nun görevi bu evreni devam ettirmek ve yönetmek. And duty of Shiva, sorry, you are translating? And duty of Shiva is said to be destroy the universe at the end of the kalpa. When this kalpa will finish, which is 4.3 billion years, the universe will be destroyed, and that is the job of Shiva. Yani bu kalpanın sonunda da evren yok olacak. Bu görevi yapacak olan kişi de, yok etme görevini yapacak olan kişi de Shiva. Now, as you asked, what you need depends to which God you are praying. Yani senin sorduğuna göre neye ihtiyacın olduğu, hangi Tanrı'ya ibadet ettiğinle, dua ettiğinle bağlantılı. If you have some, you know, worldly desire or material desire and you are praying to Lord Shiva, yani eğer maddi arzularınız varsa Rab Shiva'ya ibadet edersiniz. Shiva will be able to provide you this. Ve Shiva da bu gerçekleştirecektir, size sunacaktır. And when you are looking for a moksha, means you want to go to Goloka and never born again. Eğer Goloka'ya gitmek istiyorsanız ve tekrar doğmak istemiyorsanız, then Shiva will divert us to worship Krishna. Shiva bizi Krishna'ya yönlendirecektir. What I heard and read somewhere, when the Shiva is always in samadhi and he is always thinking of Krishna. Yani benim duyduğum şey, Shiva her zaman samadhide ve her zaman Krishna'yı düşünüyor. So if you want to go to Krishna and you are praying to Shiva, no problem, because he will divert you to the Krishna somehow. He will make your mind change, divert to mind for a bhakti of the Shiva. Sorry, Krishna. Krishna'ya gitmek istiyorsanız, Shiva'yı düşünüyorsanız o zaman problem yok. Sizi Shiva Krishna'ya yönlendirecektir. And from my childhood, I also learned same like you, that Shiva is so bhola bhandari, he is so simple that whatever you ask,
he will say, tathastu, okay, done, take it. Yani ben de çocukluğumdan itibaren bunu öğrendim. Senin dediğin gibi Shiva'ya ne sorarsan o tathastu oldu diyecek. So before going to give my exams, I always praying to Shiva, please, I very less preparedness, so please take care. Sınavlara girmeden önce her zaman Shiva'ya dua ediyordum. Lütfen ben hazırlanmadım, bana yardım et diye. So Brahma, Vishnu, Shiva, they all worshipping Krishna. If you read about the Brahma Samhita, Brahma Samhita, it is more elaborated. That they are all the Parshad of Lord Krishna. They are helping Krishna, helping us to reach to Krishna. Yani Brahma, Shiva, Vishnu hepsi onlar Krishna'ya ibadet ediyorlar. Brahma Samhita'yı okursanız hepsinin aslında Krishna'nın bir parçası ve bölümü olduğunu, ona yardım ettiğini göreceksiniz. Please correct me if I said anything wrong, because I am Yanlış bir şey very söylediysem limited beni understanding. düzeltin lütfen. Yeah, very limited knowledge. Can I say something? Yeah, please. Our gurus and Prabhupada says, if you need anything, you don't need to go anywhere. Ask them Krishna. Yeah. Birisi çevirebilir mi? Sensin. Our gurus also say that if you need any... Türkçe. Yani gurularımız da eğer bir şey istiyorsak, bir şeye ihtiyacımız varsa, yani Krishna'ya gidebileceğimiz ki başka kimseye gitmemizin gerekli olmadığını söylüyor. Çünkü Krishna bize her şey, because Krishna will give us everything. Çünkü Krishna bize her şeyi verecek. Krishna knows what we need. Krishna neye ihtiyacımız olduğunu biliyor. And Krishna will give us what we need actually. Ve Krishna da bize neye ihtiyacımız varsa onu verecek. To be closer to Him. Ona daha yakın olabilmemiz için ne gerekiyor? If we have some material attachments at that time, He will get these material attachments. Eğer o anda bazı maddi bağlılıklarımız varsa onları bizden alacaktır. If we don't have desires to go back to Him, then He will let us enjoy. But as long as we enjoy here, we will get also suffering. So until we get enough suffering, He will help us. Eğer ona gelip ama arzumuz yoksa Krishna o zaman bizim burada keyif almamıza izin verecektir ama keyif aldıkça onunla beraber gelen bir ızdırap da olacaktır. O yüzden bizim yeterince ızdırap çekmemize izin verecektir. So if we need to get good job, let's say, and if Krishna thinks it will be good for our spiritual advancement, He will give it. Eğer iyi bir işe sahip olma şansımız varsa ve bu da bizim yani spiritüel hayatımız için iyiyse Krishna bunu bize verecektir. But if it's not good, then He will not give. Ama eğer iyi değilse bizim için o zaman bunu vermeyecek. So for us, Shiva is the greatest devotee. Bizim için Rab Shiva, Rabbin Krishna'nın en büyük adananı. As Tribhuvan Prabhu said, he is in samadhi and thinking of Krishna all the time. O her zaman samadhide ve her zaman Krishna'yı düşünüyor, Tribhuvan Prabhu'nun söylediği gibi. And he was giving this class that we have to think always Krishna to get rid of everything, these all material attachments. Ve bize de aslında bütün bu maddi bağlılıklardan kurtulmak için her zaman Krishna'yı düşünmemiz gerektiği dersini veriyor. If we can see Krishna in everything and everything in Krishna, then we will be freed from these attachments. Eğer biz her şeyde Krishna'yı görebilsek ve Krishna'da her şeyi görebilsek, o zaman bu maddi bağlılıklardan kurtulabiliriz. We can pray to Lord Shiva. Please, Lord Shiva, you are so great devotee. Please help us to become like you, to serve Krishna. Biz Rab Shiva'ya bu şekilde dua edebiliriz. Sevgili Rabbim, yani sen çok ilerlemiş durmasını her zaman Krishna'yı düşünüyorsun. Bizim de böyle bu şekilde senin gibi Krishna'ya hizmet edebilmemiz için bize yardımcı olun. As Tribhuvan Prabhu said, he accepts everything very easily. Yani bir Tribhuvan Prabhu'nun söylediği gibi her şeyi çok kolaylıkla kabul ediyor. If we go to him in this mood, and he will help us. Ve biz eğer bu ruh halinde ona yaklaşırsak bunu kabul edecektir. O bize yardımcı olacaktır. So yeah, there are many demigods for many reasons that people go to.
birçok yarı tanrı var ve insanlar farklı nedenlerle onlara yaklaşıyorlar. But Krishna says in Bhagavad-gītā, Yantideva, this verse 7th chapter, if you worship demigods, you will go to demigod. You will get heaven. You will get heavenly what you planets. desire. And we will be in the cycle Loop. of It will birth be of loop. death, and we will come back, and we will live all these things again and again. Ve Krishna Bhagavad-gīta'da bu söylüyor, eğer yarı tanrıları ibadet ederseniz onların gezegenine gidersiniz diyor. O yüzden biz tekrar bu döngünün içinde kalacağız, bir loop gibi yani. Devamlı dönüp duracağız. So this is Ve bu what I acıları wanted çekmeyi to öğreneceğiz. humbly. See, think of God like a big magnet, very big magnet. Tanrı'yı düşünmek böyle büyük bir mıknatıs gibi. And we are the small magnet part. Ve biz de küçük bir parçayız, bu mıknatıs parçası. Ultimately, every one of us will connect to this big magnet. Ve nihayetinde hepimiz o büyük mıknatısa gideceğiz. In this life, Bu yaşamda or after one life, ya da bir yaşamdan sonra or after 1 million life. ya da 1 milyon yaşam sonra. Ultimately we will connect there. Ama nihayetinde oraya gideceğiz. Now, because he is the big magnet pulling all of us to this direction. Yani o büyük mıknatıs bizi, hepimizi oraya doğru çekiyor çünkü. So problem is this, you know, the magnet when it is clean, it pulls very fast. Yani buradaki problem, mıknatıs temiz olduğunda çok hızlı bir şekilde çekiyor. But we as a part of magnet are covered with the mud. Ama bizim kendi mıknatısımız çamurla kaplı. Then magnet cannot take the part of magnet with chamur, no? It will not attract. O çamuru çok fazla çekemeyecek o mıknatıs. But ultimately all of us will at the end will go to this big magnet and become the part of Krishna finally. Yani nihayetinde hepimiz bu büyük mıknatısa gideceğiz ve Krishna ile birlikte olacağız. So the people who will make efforts, they will go early. Who will not make efforts, at the end when the world will be destroyed, at the end of the kalpa, everything will be merged into the Krishna. Yani bu yaşamda bunu çabasını verirsek bunu gerçekleştirebiliriz, ama yapmazsak da bu kalpa sona erdiğinde her şey Krishna'da birleşecek tekrar. You are asking something. There is no time for kirtan. So we can separately discuss. It I'm wasn't happy. a question, but comment. Huh? It wasn't a question, but small Some comment. addition? But no, no time. Let's proceed with kirtan. Hare Krishna to everyone. Thank you for listening me so patiently, and forgive for any mistake I have done. As again I said, I have a very, very limited knowledge. With the blessings of Krishna, Prabhupada and Narasimha Krishna Prabhu who brought me to this level, I started learning something very, very new. So with my limited knowledge I could speak this much. So thank you for listening. Hepinize çok teşekkür ediyorum sabırla, dikkatli dinlediğiniz için. Krishna'nın, Şrila Prabhupāda'nın, adananların merhametiyle ben bu noktada konuşabildim. Hepinize çok teşekkürler. Hare Krishna. Srimad Bhagavad-gītā ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Jai Gaur Premanand.